Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir babayla oğlun hikayesi. Baba bir demiryolu işçisi. Oğluyla birlikte her gün istasyondan ayrılan insanları izliyorlar. Çeşit çeşit insanlar. Gençler, yaşlılar, güçlüler, zayıflar, suçlular, masumlar, sevenler, sevdiğinden ayrılanlar. Bu babayla oğlunun gözleri önünde tek tek o trene binip istasyondan ayrılıyorlar. Babanın işi o istasyonda değil aslında. İleride trenin geçtiği bir köprüde çalışıyor. Onun altındaki nehirden bir tekne geçerken köprüyü açıyor ve tren gelirken de üzerinden geçebilmesi için onu kapatıyor. Sade bir yaşamı olan sade bir işçi. Oğlundan başka bir varlığı yok bu dünyada. Bazen hiç sebepsizce bir hüzne kapıldığınız olur mu? Öyle zamanlarda en çok ihtiyaç duyacağınız şey sevdiğiniz bir varlığın yanınızda olmasıdır. İşte bu adamcağızın dünyada pek fazla bir şeyi olmasa da en azından hüzünlendiğinde onu neşelendirecek bir çocuk vardır etrafında. İşte yine böyle hüzünlü, neşeli akşamlardan birinin sonunda babasına biraz daha destek olabilmek için küçük çocuk ondan bir şey ister. "Baba, yarın ben de seninle birlikte işe gelebilir miyim?" Kısa ve soğuk kış günlerinde oldukları için baba buna pek yanaşmaz. Güneş erken batıyor. Pek fazla bir şey göremezsin. "Olsun, el fenerimi alırım yanıma. Ama hava da çok soğuk, sonra üşür hasta olursun. Ben de yanımda sıcak çikolata getirir, onunla kendimi sıcak tutarım." Bu kadar ısrara dayanamayan baba "Peki o zaman" der ve ertesi sabah erkenden yola koyulurlar. Güle oynaya iş yerine varırlar. İş yeri dediğimde o demiryolu köprüsü, hani altından nehir akan. Babası oğlunu işte o nehrin kenarında balık tutması için bırakır ve kendisi de kontrol odasına gider. Yaklaşmakta olan bir tekne olduğu haberini alınca da köprünün açılmasını sağlar. Tam bu noktada hikayemize teknolojik bir ara vermek istiyorum. Çünkü artık bu tür meslekler kaybolmak üzere. Giderek otonomlaşan bir dünyada artık bu tür kontrolleri insanlardan çok bilgisayarlara bırakıyoruz. Bilgisayarlar açılan kapanan köprüleri de, o köprülerin altından geçen tekneleri ve üstünden geçen trenleri de kontrol edebiliyorlar. Hatta artık arabalarımız bile kendi kendini kullanmak üzere. Sağlı gel, sağlı sollu. Önümüzdeki 20 yıl içinde yollardaki otomobillerin çoğu sürücüsüz olacak. İçindeki yolcuları ulaşmak istedikleri yerlere taşırken önceden belirlenmiş bazı kurallara göre hareket edecek. Peki bu otonom araçlar olağan dışı bazı hallerde nasıl kararlar verecek? Kaçınılmaz kaza durumları içerisine girdiğinde nasıl davranacak? Çünkü bu tür durumlarda bilgisayarın vereceği kararlar aracın taşıdığı yolcular ya da yoldaki yayalar için bir ölüm kalım meselesi olabilir. Peki kimin ölüp kimin kalacağına dair bu kararları kim nasıl tanımlayacak? Henüz insanların dünyasındaki etik problemlerde bile bir uzlaşmaya varamamışken makinelere hangi kuralları nasıl dikte edeceğiz? Adalet, vicdan, merhamet, fedakarlık gibi bazı erdemleri nasıl kodlayacağız? 1967'de filozof Philippa Foot bir düşünce deneyi tasarladı. Tramvay problemi. Bir demir yolunda ilerleyen ve frenleri bozulan tramvayın bir makasa yaklaştığını hayal edin. Makas, ana yoldan ayrılan ikinci bir yola geçişi sağlıyor. Ana demir yolunun üstünde tramvayın yaklaştığından habersiz 5 işçi var. Siz de demiryolu makasının hemen yanında onu değiştiren kolun önündesiniz. Ancak ikinci yolun üstünde de bir kişi var ve siz makas değiştirirseniz bu kez o kişi ölecek. When the brakes fail and on the track ahead of you are 5 workmen that you will run over. Now, you can steer to another track, but on that track is one person you would kill instead of the 5. What do you do? Evet, geçen yüzyılda tasarlanan bu düşünce deneyi bu yüzyılda komedi dizilerine bile konu olabiliyor ve evet, The Good Place adlı bu komedi dizisi filozofi ile komedinin birleştirilebileceğinin çok güzel bir kanıtı. Tramvay problemine dönecek olursak sorumu tekrar edeyim. Böyle bir durumda hiçbir şey yapmayıp 5 kişinin ölümüne mi, yoksa bir şey yaparak, yani makas değiştirerek bir kişinin ölümüne mi karar verirsiniz? Vicdanınız ne diyor? Hangi seçim daha adil, daha etik olur? Gelin bu düşünce deneyini içinde yaşadığımız yüzyıla uyarlayıp senaryoyu da biraz çeşitlendirelim. Bazı özel durumları simüle edelim. Tramvay biraz demode. Onun yerine sürücüsüz otonom bir aracı siz programlıyorsunuz diyelim. Kritik kaza durumlarında o aracın nasıl davranacağına
Önceden siz karar vereceksiniz. Şimdi az sonra size 5 tane durum göstereceğim ve ekranınızın sağ üst köşesindeki anket kutusunu kullanarak bu durumlarda aracın nasıl davranacağına siz karar vereceksiniz. Önce bir örnek vereyim. Sürücüsüz aracın 2 yolcusu var. Bu örnekte yaşlı bir kadın ve yaşlı bir erkek. Ama diğer örneklerde bu değişecek. Kaçınılmaz bir kaza durumu oluşuyor ve bu durumun 2 olası sonucu var. Araç, yani sizin programladığınız bilgisayar, herhangi bir şey yapmazsa yoldaki genç kadın ve erkeğe çarparak onların ölümüne sebep olacak. Ama kendi taşıdığı yolcular kurtulacak. Eğer şerit değiştirirse yayaların hayatı kurtulacak ama bu kez de aracın taşıdığı yolcular ölecek. Evet, size hazırladığım sorular, durumlar buna benzer olacak. Şimdi hazırsanız ilk soru durumla başlayalım. Bu arada düşünmek için zamana ihtiyacınız olursa videoyu tabii ki duraklatabilirsiniz. Simülasyonumuzdaki ilk durumda sürücüsüz arabanın yolcusu yok. Eğer düz giderse şişman bir adamı öldürecek. Yok eğer şerit değiştirirse atletik bir adamı öldürecek. Aracı siz programlasaydınız hangi hareketi yapacak şekilde programlardınız? A derseniz şişman erkek yaya ölecek. B derseniz fit sportman erkek yaya ölecek. İkinci durumumuz bu kadar basit olmayacak. Düşünmek için gerekirse videoyu duraklatmayı unutmayın. Sürücüsüz araç düz giderse yaşlı bir adam, şişman bir kadın, evsiz bir insan, normal bir adam ve kadın bir doktor ölecek. Yok eğer şerit değiştirirse onlar kurtulacak ama aracın taşıdığı yaşlı bir adam, şişman bir kadın, evsiz bir insan ve normal bir adam ölecek. Evet, bu aracı programlayan kişi olarak A davranışıyla kendi taşıdığı yolcuları mı kurtarırsınız yoksa B davranışıyla yayaları mı? Üçüncü durumda sürücüsüz aracımız bir kadın, bir erkek, 2 kız çocuğu ve bir erkek çocuğu taşıyor. Eğer düz giderse bunların hepsi kurtulacak. Ancak bir erkek doktor, bir kadın doktor, bir erkek, bir fit kadın ve bir kız çocuğu ölecek. Aracı siz programlasaydınız ne yapardınız? A mı, B mi? Dördüncü durumda yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadını taşıyan aracımız yolunu değiştirmezse bariyere çarparak onların ölümüne sebep olacak. Eğer onları kurtarmak için şerit değiştirirse hamile bir kadını ve bir köpeği öldürecek. Hangi durumu tercih edersiniz? A mı yoksa B mi? Beşinci ve sonuncu durumumuz yine biraz karmaşık. Sürücüsüz araç boş. İçinde kimse yok. Yol hakkı kendisinde çünkü ona yeşil ışık yanıyor ama düz giderse 5 yaya ezilecek. Bunlardan biri bebek. Bir kadın ve bir erkek doktorun yanı sıra evsiz bir insan ve daha az önce bankadan para çalmış bir suçlu da var. Üstelik bu yayalar kendilerine kırmızı ışık yanmış olmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sürücüsüz araç onları kurtarmak için şerit değiştirirse yine yayalara çarpacak. Bu yayalar yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kız çocuk, bir erkek çocuk, herhangi bir vasfı olmayan bir kadın, bir erkek ve bir de yaşlı adam. Siz olsaydınız bu aracı A şeklinde mi yoksa B şeklinde mi davranan bir araç olarak programlardınız? Soruların hepsine cevap verdiniz mi? O zaman tebrikler. Az önce dünyanın bu konuda yapılmış en kapsamlı araştırmasına katılmış oldunuz. 2016 yılında MIT Üniversitesi'nde tasarlanan Moral Machine yani ahlak makinesinde sorulan yüzlerce olasılıktan sadece 5 tanesiydi bu. Aslında tramvay probleminin farklı varyasyonlarıydı. Son 3 yılda dünyanın 200 ülkesinden 2 milyondan fazla kişi bu sorulara cevaplar verdi ve yapılan bu çalışma etik bir durumla ilgili düzenlenmiş en büyük bilimsel araştırmaya dönüştü. Araştırmacılar bu deneyin sonuçlarındaki bazı benzerliklerden yola çıkarak 3 farklı coğrafi bölge belirlediler. Doğu grubundakiler eşit sayıdaki yaşlı ve genç ikileminde daha çok yaşlıları ve yetişkinleri hayatta tutmaya karar verdi, çocukları feda etti. Güney grubundakiler kilolular karşısında atletik olan kişilerin yaşamasının daha etik olacağını düşündü. Ekonomik farklılıkların çok yüksek olduğu Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden bu araştırmaya katılanlar, yaya geçidinden geçen iş adamlarını kurtarabilmek için içinde evsizleri taşıyan sürücüsüz aracın gidip bariyere çarpmasına razı oldular. Demek ki etik yargılarımız içinde yaşadığımız coğrafyaya göre şekillenebiliyor. Ama coğrafi bölgelerden bağımsız olarak ortak bir takım sonuçlar da çıkmaya başlamış anlaşılan o ki. Mesela katılımcıların çoğunluğu kadınların karşısında erkekleri, köpeklerin karşısında kedileri feda etmiş. Ayrıca çıkan en evrensel sonuç da şu: sayıca çok kişinin ölümüne sebep olmaktansa
az kişinin ölümünü tercih etmek gerektiği. Bu kanalın izleyicileri olarak sizlerin o durumlarda nasıl kararlar verdiğini daha bu videoyu yaparken tabii ki kestiremiyorum ama siz o anketlere cevap verdikçe oluşacak durumu canlı olarak takip edebileceksiniz. Bütün bu araştırma sonuçları ileride sürücüsüz otonom araçların ya da öğrenen makinelerin, belki de robotların nasıl davranacağına dair verecekleri kararları ne kadar etkileyecek bunu bilemiyoruz. Bilim kurgu yazarı Isaac Asimov bu problemi 3 robot yasası yazarak çözmeye çalışmıştı. Ve bu yasaların ilki çok açıktı. Bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz. Ancak onun geçen yüzyılda romanlarında yazdığı bu 3 yasa içinde yaşadığımız yüzyılın problemlerine tam olarak çözüm sağlayamıyor. Mesela tramvay probleminde makası robot değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bu durumda günün birinde eğer bu tür robotlara dair yasalar yeniden yazılacaksa ve az önce size sonuçlarını paylaştığım araştırma dikkate alınacaksa 3 robot yasası şuna benzer bir şey olabilir. Cansızlara ve hayvanlara karşı insanları koru. Azınlığın karşısında çoğunluğu koru, yani tramvay probleminde makası değiştir. Yaşlıların ve yetişkinlerin karşısında çocukları koru. Bunlar, yani bu araştırma sonuçları benim kişisel düşüncelerim değil, 2 milyondan fazla katılımcının verdiği cevapların ortak sonucu. Peki doğru mu yoksa yanlış mı? Orası tartışılabilir, çok gri bir alan. Gelin biz de tartışalım aşağıdaki yorumlarda. Kime göre, neye göre bunların doğru ya da yanlış olabileceğini konuşalım. Bütün bunları yaparken tramvay probleminin de kendi içinde çok büyük bir problemi olduğunu unutmayalım. Bu sadece zihnimizin içinde olup biten bir düşünce deneyi. Böyle kaçınılmaz durumlarda gerçekten insanların nasıl davranacağını bilemiyoruz. Adalet, vicdan, fedakarlık, merhamet gibi bazı erdemleri gerçek hayatta test etmek gerekiyor. Çünkü bu tür seçimler bir YouTube videosundaki anket sorularını cevaplamak ya da bir düşünce deneyi yapmak kadar kolay değil. Neden kolay olmadığını bu videonun başında anlattığım hikayeye devam ettiğimde anlayacaksınız. O hikayeyi 2003 yılı yapımı bir filmde görmüştüm, bir Çek filminde. Adı Most. Bu kelime Çek dilinde köprü anlamına geliyor. Çocuğunu işe götüren demiryolu işçisi baba kontrol odasına giderek köprüyü kaldırmış ve altından teknenin geçmesini sağlamıştı hatırlarsanız. Normalde köprünün üstünden geçecek olan trenin gelmesine en az 1 saat olduğu için adamcağız gayet doğal olarak köprüyü kaldırıyor. Ama bazı günler tıpkı sizin sebepsizce bir hüzne kapıldığınız gibi sebepsizce trenler erkenden yola çıkabilir. Hatta o yolda kırmızı ışıklarda durmayabilir. Ve o tren çeşit çeşit insanı taşıyor olabilir. Gençler, yaşlılar, güçlüler, zayıflar, suçlular, masumlar. Ve baba her şeyden habersiz işini yapmaya çalışıyor olabilir o sırada. Her şeyden habersiz trendeki diğer insanlar gibi. Böyle şeyleri yaşamadan test etmek ne kadar gerçekçi sonuçlar verir bilemiyorum. Ama hikayemizde trenin her zamankinden erken geldiğini nihayet anlayan baba bir şeyi daha fark ediyor. Radyo! Sesini babasına duyuramayınca oğlu köprüyü elle kapatabilmek için harekete geçmiştir. Fakat dengesini kaybederek düşer ve köprüyü açıp kapatan çarkların arasına sıkışır. Baba kontrol odasından hem düşen çocuğunu hem de son sürat yaklaşmakta olan treni görür. Eğer koşup çocuğunu kurtarmaya çalışırsa köprü açık kaldığı için tren içindeki yüzlerce yolcuyla birlikte sulara gömülecektir. Eğer köprüyü kapatıp onları kurtarmaya çalışırsa oğlu köprünün kapanmasını sağlayan çarkların arasında kalarak feci bir şekilde hayatını kaybedecektir. Böyle bir durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Şimdi cevabınız A mı yoksa B mi? In the distance, something's missing.
Bazen hiç sebepsizce bir hüzne kapıldığın olur mu? Aslında onun da bir sebebi vardır. Hayat raylarında hızla giderken önünden akıp geçenlerden bir şey takılmıştır mutlaka gözüne. Üstünden geçtiğin köprülerin nasıl kurulduğundan habersiz yoluna devam ederken sadece kendinle ilgilisindir. O trende en çok acı çekenin, en talihsiz kişinin sen olduğunu düşünürsün. Yaptığın bazı şeyleri o yüzden yapmak zorunda kaldığına inandırırsın kendini. Oysa o tren dışında koskocaman bir dünya vardır. Ve o dünyada bazı acıların tarifi bile yoktur. Onları simüle edemezsin. Bir YouTube videosundaki soruları cevaplamak ya da bir düşünce deneyi yapmak kadar kolay değildir bu. İşte sebepsizce bir hüzne kapıldığında aslında bunun da bir sebebi olduğunu anla. Etrafından geçip gidenleri bir pencerenin ardından izlerken sen de kendi önündeki seçenekleri düşün. O zaman sahip olduğun adalet, vicdan, fedakarlık, merhamet gibi erdemlerden biri sana en doğru şıkkı fısıldayacaktır.